Dünya haritası sabit gibi görünse de tarih boyunca birçok ülke farklı nedenlerle varlığını yitirdi. Dolayısıyla gelecekte de bazı ülkeler sınır değişiklikleri, siyasi krizler, iklim değişikliği ve ekonomik çöküş gibi sebeplerle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Mesela komşumuz Suriye, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından dış müdahaleler, göç, ekonomik çöküş ve toplumsal parçalanma yaşamıştı. Bildiğiniz üzere Suriye, farklı etnik ve mezhepsel grupların bir arada yaşadığı bir ülke. Nüfusun önemli bir kısmını Araplar oluştururken Kürtler, Türkmenler, Süryaniler ve Dürziler gibi gruplar da bu ülkenin sınırları içerisinde hayatlarına devam ediyor. Ancak yaşanan iç savaş sırasında bu gruplar arasında derinleşen ayrılıklar birliğin sağlanmasını zorlaştırmıştı. Unutanlar için küçük bir hatırlatma yapmam gerekirse bir dönem IŞİD bu bölgede terör estirmişti. Hatta Türkiye IŞİD belası yüzünden Suriye'de bulunan Süleyman Şah Türbesi'ni taşımak zorunda kaldı. İşte Suriye'de meydana gelen tüm bu sürecin sonunda geçtiğimiz günlerde Esad rejimi devrildi ve ülkenin bayrağı değiştirildi. Elbette bunlardan ötürü Suriye yok oldu diyemeyiz. Zaten ülkenin adında şimdilik bir değişim söz konusu değil. Ancak özellikle kuzeyde YPG'nin kontrol ettiği bölgeler yüzünden hala ülkedeki toprak bütünlüğü sağlanabilmiş değil. Ayrıca İsrail Golan'dan sonra ilerlemeye devam etti ve başkent Şam yakınlarına doğru ilerledi. Bu konular hassas konular olduğu için üzerine çok yorum yapmayacağım. Ama ben Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunuyorum ve bölgede BOP gibi projelerin desteklenmesini istemiyorum. Dolayısıyla ilerleyen günlerde ülkenin kaderinin iyice belirgin hale geleceğini düşünüyorum. Belki de yeni gelen hükümet büyük reform kararları alarak yoluna devam edecek. Öte yandan yok olma tehlikesi yaşayan ülkeler sadece Orta Doğu coğrafyasında bulunmuyor. Özellikle bazı ada ülkeleri deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle tamamen sular altında kalma tehlikesi yaşıyor. Bunların başındaysa Endonezya geliyor. Öyle ki dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya, tam da bu nedenden ötürü başkentini taşıyor. Başkent Jakarta'nın bulunduğu Java Adası, 2010 sayımlarına göre 136 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık adası konumunda ve deprem, sel, tsunamilerin yanı sıra trafik sorunlarıyla da başı dertte. Yükselen deniz seviyeleri Güneydoğu Asya megakentini yaşanılmaz bir şehre dönüştürdüğü gibi, ayrıca 2050 yılına kadar Java Adası'nın 1/4 sular altında kalma tehlikesiyle yüzleşmek zorunda. Tüm bu nedenlerden ötürü Endonezya hükümeti, başkentlerini Borneo adındaki başka bir adaya taşıma kararı aldı ve bu nakliye için 33 milyar dolarlık bir bütçe hazırladı. Bu devasa taşınma için 2019'dan bu yana çalışmalar devam ettiği gibi, ayrıca seçilen yeni yerleşim yeri iklim krizi göz önüne alınarak ve uyum sağlayarak geliştiriliyor. 3,4 milyar dolara mal olan projenin ilk etabı bu yıl sonunda bitecek. 2024'teki ilk taşınma Borneo adasında bulunan 2560 kilometrekarelik alanı kapsıyor. İstanbul'un neredeyse yarısına eşdeğer olan bu alana altyapı sistemleri kuruldu ve binalar, okullar, hastaneler, devlet sarayları gibi hükümet binaları yapıldı. 2025-2035 yıllarına hedef alan ikinci aşama ise başkent alanını geliştirmeye yönelik 10 yıllık bir süreçten ibaret. Bundan sonra ise tamamen taşınmayı kapsayan 3. aşama başlayacak ve Endonezya'nın yeni başkenti 2045 yılında tamamlanmış olacak. Fakat bazı ülkeler Endonezya kadar şanslı değil. Şu an görmüş olduğunuz bu ülke her geçen gün sular altında kalıyor ve 75 yıl içerisinde haritalardan silinip tamamen yok olacak. Tuvalu 26 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip ve sadece Vatikan, Monaco ve Nauru gibi ülkelerden büyük. Küçük olmalarına rağmen 11.000'e ulaşan nüfusuyla aslında metrekare başına düşen insan sayısı fazla olsa da buna rağmen dünyanın en az nüfusa sahip olan ülkelerinden birisi konumunda. Bilim insanları Tuvalu topraklarının %95'inin 2100 yılına kadar sular altında kalacağını öngörse de Tuvalulu yetkililer Endonezya'nın yaptığı gibi ülkelerini başka bir toprak parçasına taşımak ve fiziki bir ülke olarak varlığını sürdürmek yerine dijital bir ulus olmayı planlıyor. Tuvalu Dışişleri Bakanı Simonkov, geçtiğimiz sene yaptığı resmi bir açıklamayla topraklarının sular altında kalacağını ve bu yüzden dünyanın ilk dijital milleti olmaktan başka çarelerinin kalmadığını ifade etmişti. O açıklama kısaca şu şekildeydi. As our land disappears, we have no choice but to become the world's first digital nation. Our land, our ocean, our culture are the most precious assets of our people. And to keep them safe from harm, no matter what happens in the physical world, we'll move them to the cloud. Dünyanın en küçük 4. ülkesi olan Tuvalu, dünyanın ilk dijital ülkesi haline gelecek. Bu sayede fiziksel olarak yok olsalar da
dijital anlamda tarihlerini, kültürlerini internette sonsuza kadar yaşatacaklar. Başlangıçta hükümet ve devlet yönetimiyle ilgili tüm işleri bulut tabanlı internet sistemine geçirmeyi planlayan Tuvalu hükümeti, daha sonra ülke tarihini, kültürünü, coğrafyasını ve ekosistemini de Metaverse içerisine dahil edecek. Kültürel mirasın korunması amacıyla hikayeler, geleneksel şarkılar, tarihi belgeler ve kayıtlı kültürel uygulamalar kataloglanacak ve dijital ortama aktarılacak. Bu kadar küçük bir ülkenin tarihi var mı diyecek olursanız, aslında Tuvalu'nun tarihi Polinezyalı yerlilerin yerleşimiyle başlıyor ve bu yerleşimcilerin geçmişi binlerce yıl öncesine kadar uzanıyor. Fakat 16. yüzyılda İspanyollar tarafından keşfedilen Tuvalu, 19. yüzyılda ise Britanya İmparatorluğu'nun bir parçası olarak varlığını sürdürdü. Günümüzde hala İngiliz Milletler Topluluğu'nun içinde bulunuyor ve İngiliz krallığını tanıyor olsa da 1978 yılından bu yana bağımsız bir ülke konumunda. Birleşmiş Milletler'de oy hakkına sahip gerçek bir egemen ülke. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Tuvalu, kendi kültürünü ve geleneklerini koruyarak modern dünya ile entegre olma sürecine girdi. Az önce de söylediğim gibi, Tuvalu aslında Birleşmiş Milletler'e üye bir ülke ve burada seslerini duyurmaya çalıştılar. Ancak dünyada hiçbir devletin iklim sorunları dikkatini çekmiyor ve bu yüzden pek fazla başarılı olamadılar. Ardından harekete geçerek topraklarını korumak için kendi yapay adalarını yapmak istediler. Dubai'deki yapay adalardan esinlenerek denizin dibinden çıkardıkları kumlarla adanın belirli kısımlarını yükseltmeye karar verdiler. Hatta bu projeyi destekleyen ülkelerden birisi de Çin'di. Çinliler yapay adaları inşa etme teklifi götürseler de bu teklif onların bağımsızlıklarına gölge düşürebileceği için Tuvalu hükümeti tarafından reddedildi. Bu gelişmelerin ardından 10 Kasım 2023 tarihinde Avustralya ve Tuvalu arasında ilginç bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma küçük ada ülkesinin iklim değişikliğinden korumayı ve Çin'in Pasifik'teki etkisini azaltmayı kapsıyordu. Ayrıca bu anlaşma kapsamında Avustralya, yılda 280 Tuvalulu'ya vize verecek, başkent Funafuti'deki araziyi yaklaşık %6 oranında genişletmek ve ıslah etmek için de fon sağlayacaktı. Öte yandan eğer Tuvalu talep edecek olursa, Avustralya bu ülkeye güvenlik desteği de sağlayacak. Açıkçası Tuvalu, buna benzer anlaşmaları başka ülkelerle de yapıyor. Ama bu anlaşmalar onların fiziki olarak varlıklarını sürdürebilmelerine yetecek mi? Bunları söylemek için oldukça erken. Zaten onlar da fiziki olarak varlıklarını sürdürememe ihtimaline karşı ülkelerini Metaverse'e taşıyarak gelenek ve göreneklerini koruyacaklarına ve hatta başka coğrafyalarda doğacak olan gelecek nesillerine aktaracaklarına inanıyorlar. Ancak Tuvalu'nun dijital ülkeye dönüşmesi hem anayasal hem de hukuki bazı sorunlar taşıyor ve henüz sorunların üstesinden gelebilmiş değiller. Öte yandan bu ülkeyle alakalı verebileceğim ilginç bir bilgi daha var. Bugüne kadar hiç yayın açmasam da benim bir Twitch hesabım bulunuyor. Konunun Twitch'te ne alakası var demeyin. Eğer Twitch'in URL'sine dikkatli bakarsanız alan adının sonunda TV yazıyor. Site isimlerinin sonunda bulunan .tv eki her ne kadar televizyon kelimesinin kısaltılması gibi dursa da aslında öyle değil. Çünkü aslında TV Tuvalu'nun kısaltması ve .tv kısaltmasının tüm hakları Tuvalu'ya ait. Ülkede internet kullanımı pek fazla yaygın olmasa da .tv satışından gelen gelirler adanın en büyük ana gelir kaynakları arasında yer alıyor. Açıkçası vereceğim sayı resmi mi emin olamasam da okuduğum kaynaklar arasında ülkenin .tv haklarından elde ettiği yıllık gelirin ortalama 5 milyon dolar olduğu ifade ediliyordu. Öte yandan kısıtlı doğal kaynaklara sahip oldukları için ekonomileri esas olarak dış yardımlara bağımlı. Ülkenin en önemli gelir kaynağı ise tahmin edebileceğiniz üzere balıkçılık. Velhasıl Tuvalu küçük bir ekonomiye sahip gibi görünse de aslında istatistiksel olarak büyüyen bir ekonomiye sahip. Fakat fiziksel bir ülke olarak kalmayı başaramazlarsa bu durum nasıl şekillenecek tahmin etmesi oldukça zor. Sonuç olarak deniz seviyesinin yalnızca birkaç metre üzerinde yer alan bu küçük ama büyüleyici ada ülkesi, iklim değişikliğinin etkilerine karşı oldukça savunmasız durumda. Ancak bu sadece Tuvalu'nun sorunu değil. Aynı zamanda dünyamızın da en büyük sorunlarından birisi. Videonun başında da söylediğim gibi aslında Endonezya ve Maldivler gibi birçok ada ülkesi bu konuyla mücadele etmek zorunda. Öte yandan Hollanda, Bangladeş ve Vietnam gibi kara devletlerin bazı bölgeleri su altında kalma tehlikesiyle karşı karşıya. Herkesin bildiği üzere Hollanda büyük bir kısmı deniz seviyesinin altında yer alan bir ülke. Gelişmiş su yönetimi ve milyonlarca dolar harcanmış sistemlerine rağmen iklim değişikliği ve deniz seviyesindeki artış gelecekte onlara da ciddi zorluklar yaratabilir. Bu noktada ülkelerin iklim değişikliğiyle olan mücadelesi kendi ekonomisine göre şekilleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi Tuvalu ne Hollanda gibi üstün teknolojik şehirler inşa edebilir ne de Endonezya gibi başkentini başka bir kara parçasına taşıyabilir. Onların yapabileceği tek şey ülkelerinin klonunu ve kültürünü kapsayacak şekilde meta dünyasında yaşatmak. Peki dünyanın ilk dijital ülkesi hakkında siz ne düşünüyorsunuz?
Tuvalu'nun başına gelenler ne yazık ki doğal bir felaket. Ancak etnik ve kültürel farklılıkların yoğun olduğu bazı ülkelerde bölünme riski taşıyor. Daha önce videosunu hazırlamış olduğum Belçika, Flamanca konuşan Flander ve Fransızca konuşan Valonya bölgeleri arasında süregelen siyasi gerilimlerle bir gün ikiye bölünebilir. Bu konuyla alakalı detaylı video kanalımda mevcut. Dilerseniz videodan sonra o bölümü de izleyebilirsiniz. Ayrıca Belçika'ya benzer bir şekilde İspanya'da da Katalonya ve Bas bölgesinin bağımsızlık talepleri söz konusu. Haliyle bu da ülkenin bütünlüğünü tehdit ediyor. Bu ayrılıkçı hareketler ülkeler için oldukça kritik. Çünkü dünya geçmişte olduğu gibi tek bir egemen devletten ziyade herkesin kendini yönettiği küçük devletçiklere bölünme yolunda ilerliyor. Bunların dışında son olarak değinmek istediğim bir husus daha var. Çok fazla dillendirilmese de nüfus azalması adında ciddi bir tehdit söz konusu. Ne yazık ki bu durum bizim ülkemiz için de geçerli. Ekonomik kaygılar, gelecek korkusu gibi durumlar insanları üreme sorumluluğundan uzaklaştırıyor. Ancak şu bir gerçek ki nüfus azalması bir ülkenin ekonomik ve sosyal yapısını sürdürülemez hale getirebilir. Özellikle Doğu Avrupa'da Bulgaristan, Letonya ve Litvanya gibi ülkeler ciddi göç ve doğum oranlarının düşmesi nedeniyle demografik krizle karşı karşıya. Ayrıca Baltık ülkeleri için Rusya tehdidi de mevcut. Dolayısıyla uzun vadede bu ülkeler nüfuslarının kritik bir seviyenin altına düşmesiyle işlevsiz hale gelebilir. Peki şu ana kadar anlattıklarım hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Sabredip beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, sevdiğiniz insanlarla paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dilerseniz 500.000 yolunda kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla ve barışta kalın.